Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün bayiliğini yapmakta olduğumuz SM markasının amiral gemisi olan Maxim 508'i tanıtacağım. Aslında SM diyoruz biz tabii ama tüm dünyada Sim diye geçiyor. Böyle telaffuz ediliyor. Biz ama SM diyoruz. Maxim 508 adı üzerinde 508 cc'lik bir motora sahip. Çift silindirli bir motora sahip. Tabii SM Türkiye'de bugün zaten en çok satan 3-4 marka var. Onlardan bir tanesi. Bu üst düzey maxi scooterların arasında da kendine yer edinmiş modellerden bir tanesi. Zaten bu sınıfta toplam rakipleriyle birlikte sayacağımız 5-6 tane model var. Onlardan bir tanesi de Maxim 508 yenilenmiş haliyle geçen yıl. Şimdi çok özel bir scooter. Biraz bahsetmek gerekiyor, üzerinde durmak gerekiyor. Neden? Çünkü SM'nin en üst modeli. Bu aslında SM'nin kendi kalitesini kanıtlamak istediği, göstermek istediği. Yani zaten yakından baktığınız zaman detaylarda da göreceksiniz. Bütün finishing, yani bu tamamlamalar, bütünlemeler, bu karenajların birbirleriyle eklendiği yerler, metal kalitesi, plastik kalitesi, bakaritlerin kalitesi, cam ve bunların bağlantı yerlerindeki kalitesi oldukça yukarıda. Çok sağlam sürate dayanıklı aynalarıyla farklı bir boyut. Şöyle bir genel olarak proporsiyonlarına baktığınızda 227 kilogram bir ağırlığı var. 50 Nm tork üretiyor. Çok yüksek bir tork. Yani bu sınıfta 50 Nm tork ve 45 beygir üretiyor. 45 beygir 6750 devirde veriyor. Beygir gücünü ortalarda veriyor aslında beygirin ama torku çok düşük veriyor. Zaten en önemli özelliği de rakipleriyle arasındaki en büyük fark bu maksimum torkunu en düşük devirde veren maxi scooter bu. 5250 devirde maksimum torku veriyor. Ne demek istediğimi motosiklete, scooter'a hakim olan, deneyimli olanlar bileceklerdir. Özellikle İstanbul'da ya da bizim inişli çıkışlı coğrafyası olan şehirlerimizde küçük gaz açışlarıyla engelleri, yokuşları çıkmak ya da iki kişiyle birlikte trafikte kaldığınızda aralardan çevikçe süzülebilmek için çok önemli bir özellik. Yani 5250 devir gibi düşük bir devirde maksimum torkunu alabilmek hem sizi dengede tutmak, hem güçlü bir şekilde çıkabilmek hem de bunu yakıt ekonomisiyle birlikte sağlamak için önemli. Bugün baktığınız zaman 230 kilo, 227 kiloluk bir çıplak ağırlığıyla bu sınıf ki genelde 200 kilonun üzerinde biliyorsunuz. Uzun yolda çok rahatlıkla 160-170 kilometrelere çıkabildiğiniz, hem uzun yolda stabil bir şekilde düz gidiş sağlayabilen hem de şehir içinde çeviklik sağlayabilen bir güce sahip. Bunu da yani bu süratlere çıkıyorsunuz ama ortalamalarda kullandığınızda da 90-120 kilometreler bandında 4 litreler civarında benzin yakıyorsunuz. Bu da böyle büyük bir displacement, yani böyle büyük bir hacim istiyorsanız, o da yani onu da nasıl anlatalım? Şöyle aslında söylemek lazım. Yani günlük scooter'ın üzerinde geçirdiğiniz süre 45 dakikanın üzerindeyse ve bunun çoğunluğu da otobanda, işte E5'te, TEM'de ise, köprü geçişiniz her gün varsa böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir, evet. Yani 45 dakika, 1 saat kullanacaksanız hem rahat kullanmak isteyeceksiniz hem de gerektiğinde sollamalarda, kaçmalarda gazı hafif çevirdiğinizde hemen süratlenerek öne geçmek isteyeceksiniz ve bunu da bu arada stabil ve güçlü bir şekilde yapmak isteyeceksiniz. İşte bunun karşılığı yani günlük trafikte 45 dakikanın üzerinde, 1 saat civarlarında zaman geçirenin kullanmak isteyeceği bir scooter bu. Yüksek süratlere çıkması gerektiğinde. Bu arada tabii 227 kilo ama biraz yani oldukça özellikli bir makine. Biraz şöyle önden başlamak istiyorum açıkçası. 227 kilo olmasıyla birlikte ön tarafta ters çatallara sahip, yani tüm nasıl diyelim sarsıntıyı ve yoldan aldığı bütün pürüzü, gürültüyü aşağıda bırakan ters amortisör sisteminin özelliği bu. Aşağıdan aldığı tüm darbeleri aşağıda bırakan ve direksiyona yansıtmayan bir sistem var. 230 kilogram ağırlıkta sadece bu değil. Hem ters çatal var önde hem de bu çatallar iki kademeli bir şekilde birbirine klipslenmiş çelik gövdeyle. Gerçekten malzeme kalitesi çok iyi. Hem altta çift makasla çelik bir şekilde bağlanmış hem de üstte üçlü bir şekilde bağlanmış bu ön taraf. Böylece çok ciddi stabilite var. Çünkü ön yük biraz ön tarafta. Depo da ön tarafta ve aşağıda ağırlık merkezi. Bu nedenle de bu çevikliğe büyük etki sağlıyor. 12,5 litrelik bir deposu var. Çift ters çatalı. Bunları bütünleyen önde çok güçlü bir fren sistemi var. 275 mm çift disk. Ağırlığın da önde olduğunu dikkate alırsak bu ağırlığı durdurabilmek için 270
5 milimetrelik 2 tane disk fren çok yeterli iş. Yani yeterlinin çok üzerinde iş yapıyor. Arkada da disk fren var. Tabii ki ABS her iki tarafta da bu segmentte olmazsa olmaz. Traction control yani antipatinaj sistemi, arkanın kaymasını önleyen sistemde bunlarla birlikte mevcut. Dediğim gibi ön tarafta yani süspansiyonu çok güzel. Bununla beraber ağırlık dağılımı, bunu mutlaka üzerinde durmamız gerekiyor. Tam %50-%50. Bu dağılım otomobillerde de çok önemli bir özellik. Eğer performans araçlarına ve yol tutuşu iyi otomobillere bakarsanız genellikle ağırlık dağılımının ön ve arkasının %50-%50 olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde burada da %50-%50 bir ağırlık dağılımı var. Deponun aşağıda olması, %50-%50 ağırlık dağılımı hem şehir içinde ciddi bir çeviklik hem de uzun yolda çok stabil bir gidiş sağlıyor. Torku da düşük devirde verdiği için. Yani bu sınıfta bence hatırı sayılır, dikkate alınması gereken scooterlardan bir tanesi. Maxi scooterlardan. Malzeme kalitesi olarak çok iyi. Zaten detaylarda göreceksiniz. Arka tarafta da askılı bir yatay amortisör sistemi var. Oldukça büyük ve çok robust, çok sağlam. Güzel bir amortisör sistemi var. 2 kişiyle de tüm yükü absorbe ediyor. Bunda tabii hem arkada yatay amortisör olması, hem bunun ikili bir şekilde bağlanıyor olması, hem de arkada 16 santim genişliğinde 15 inç üzerine kurulu 160'lık lastik, yani 15-16 santimle basıyor yere. Bu güçlü ve geniş lastik çapı, yatay amortisör ve bunları bütünleyen zincir aktarması, çünkü zincirli bu sınıfta çünkü kayış olabiliyor. Hem düşük devirde torkunu veriyor olması hem de zincirli olması nedeniyle hiç kayıpsız bir şekilde torku, gaza olan cevabı, yani gazı açtığınızda tekere olan etkisi, hızın hemen oraya aktarılması, daha doğrusu cevabın hızlı verilmesi anlamında çok önemli. Yani gaz tepkilerine çok hızlı hareketle cevap verebiliyor. Zincir nedeniyle kayıpsız bir şekilde. Yatay amortisör, geniş lastik çapı, bunların hepsi bu bütünlüğe büyük etkide bulunuyor. %50-%50 dediğim gibi bir ağırlık dağılımı var. Bunlar önemli özellikler. Bazen geçilebiliyor. Bazen, yani bir yandan da tabii ki çift silindirli bir makine olması üzerinde 500 cc'lik. Bazen çok hızlı geçebiliyoruz küçük ama önemli detayları. Bu açıdan bunların hepsi çok önemli detaylar. Tabii bu kadar ağır bir makine olunca mutlaka bir el freni de gerekiyor. Onun için yan ayağı açtığınız anda el freni devreye giriyor otomatik bir şekilde ve bir yokuşta falan kaldıysanız çok rahatlıkla sizi koruyabiliyor. El freni çok önemli. Şimdi ön ekrana çok fazla girmek istemiyorum. Ayrıntılarda göreceksiniz zaten. Tümüyle yol bilgisayarında ortalama süratinizi, yakıtınızı, akü seviyenizi, dış ısı göstergesini, her şeyi rahatlıkla görebileceğiniz. Bu arada değişik kombinasyonlar yapabilmenize izin veren bir akıllı ekran var. 5 inç çapında bir TFT ekranı var renkli bir şekilde. Burada sol kütüklükte her zaman olduğu gibi tümüyle modlarını değiştirebildiğiniz güzel bir sistem. Zaten uzaktan çalıştırma sistemi. Ne çok geniş ne dar bir gidonu var. Çok hakim bir şekilde oturuyorsunuz. Rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Şimdi ben size üzerine, yani hemen oturarak da göstereyim. Bu arada bakın, yan ayakta olmasına rağmen 795 mm bir sele yüksekliği var. Şu anda yan ayaktayım. Tabii ki daha da yükseliyor. Buna rağmen ayaklarımın yarısıyla, yani 1.75-1.80 boylarında birisinin çok rahat oturacağı bir scooter. Şöyle gördüğünüz gibi ben gayet rahat bir şekilde, hele de uzun yolda, bu biraz gamlo baykuş gibi oturulur ve rahatlıkla sürülür ya böyle. Rüzgarı da bu arada kademeli bir şekilde yukarı kaldırabiliyorsunuz. Ayaklarınızı uzatıp, yani şöyle şu şeyinizi alıp, pozisyonunuzu alıp rahatlıkla 140-150 km hızlarla seyredebileceğiniz, gerektiğinde o hızdayken, 140'dayken gaz açtığınızda 160-170 km hızlara rahat çıkabileceğiniz, rahat seyredebileceğiniz, yani kısaca uzun yol için, orta uzunluktaki yollar için güzel bir opsiyon. Arkada da çantanız varsa tüm her şeyinizi alıp uzun yollara, uzun seyahatlere çıkabileceğiniz, çok güvenli, çok iyi frenlere sahip, materyal kalitesinin gerçekten üst düzeyde olduğu, yani bugün biliyorsunuz SYM dediğimiz zaman sağlamlık ve konfor ögeleri her zaman önde duruyor marka değerinde. Bu her iki ögeyi de en üst düzeyde görebileceğiniz scooterlardan bir tanesi. Şimdi bunlarla beraber tabii arkada istediğiniz şekilde çanta opsiyonu da kullanabiliyorsunuz. Sele'ye baktığımız zaman şöyle çok güzel amortisör sistemini arkaya koyduğu için ters bir şekilde buradan açıyorsunuz ve amortisör arka tarafta, amortisör kenarlarda olmadığı için size buradaki bütün alanı kullanmanız için, rahatlıkla bir şey yerleştirmek için bir alan tanıyor. Yani daha doğrusu hareket serbestisi tanıyor. Çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Büyük bir kaskınızı, yanına da yağmurluğunuzu, montunuzu, eldivenlerinizi koyabileceğiniz böyle 1,5 kasklık bir alan
var. Çok da güzel kapanıyor dediğim gibi. Arka taraftaki oturacak kişi için de alan çok güzel. Orta sertlikte bir selesi var. Arkada da çok güzel alüminyum üzerine kurulu çok güçlü basamakları var. Sesini ayrıca dinleyeceksiniz. Arkada çok güzel çift çıkışlı bir egzozu var. Sesi de güzel scooter'ın gerçekten. Tüm bu özellikleriyle baktığınız zaman gerçekten bu sınıfta göz dolduran iyi bir uzun yol motoru. Tüm servislerini de bizde alabiliyorsunuz. CVT bir şanzımanla geliyor. Motosiklet motorunun yerleşimi gibi bir kompartımanı var motorun. Bu da tabii ki o %50 ağırlık dağılımıyla birlikte baktığınız zaman bir motosiklet sürüyor havasıyla kullanıyorsunuz. Dediğim gibi hem önde hem arkada 15 inç jantlara sahip. Önde 120, arkada 160'lık lastiklerle geliyor. Lastikleri harika. Kesinlikle değiştirmenizi gerektirmeyecek Maxim lastikler var. Güzel performans lastikleri, yumuşak. Frenajı da çok güzel. Tüm bu özellikleriyle baktığınızda yakından gelip tanımanız gereken, sesini dinlemeniz, üzerine oturup bir hissini yaşamanız gereken güzel bir maxi scooter. Nardo gri bu ara en çok sattığımız rengi. 2 renkle geliyor. Mor ve nardo gri. Tümüyle LED aydınlatmalar. Zaten bunlar artık bu kategoriye baktığınız zaman standart neredeyse. Tüm bu özellikleriyle baktığınız zaman Motobox'ta bu amiral gemisini sizlere sunmaktan büyük keyif duyarız. Bir kahve eşliğinde gelin sizlere bunu tanıtalım. Bizlere YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın ki bizler de buradan motive olarak daha çok motor tanıtalım. Yol versiyonları da gelecek. Tabii ki yolda da çekimler yapacağız ama o artık biraz göreceli oluyor yol kullanımları. Birçok özellik var YouTube'da zaten bakabilirsiniz. Ama genel olarak bahsedilmesi gereken kritik noktalar, bir alıcının önem verdiği, aklında soru işareti olan noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında tabii yorumlarınız varsa mutlaka yorumlarınızı da videonun altına bekliyoruz. En hızlı şekilde ben bizzat yanıtlamaya çalışıyorum. %90'ını da ben yanıtlıyorum zaten soruları. Her zaman sizleri bekliyoruz. Motobox sizlere iyi günler diler.